Ders 1. Okuma aşkı. Hey Anna, küçüklüğümden beri kitapları severim. Merhaba John. Bu harika. Çocukken ne tür kitaplardan hoşlandınız? Masalları ve macera hikayelerini severdim. Hayal gücümü ateşlediler. Peri masalları büyülü. En sevdiğin biri var mı? Evet, Peter Pan benim favorim. Neverland'a uçma fikrine bayıldım. Bu bir klasik. Annem her zaman okumanın yeni dünyalara açılan bir kapı olduğunu söylerdi. Kesinlikle. Kitaplar sizi evden çıkmadan inanılmaz yolculuklara götürebilir. Annen küçükken sana kitap okudu mu? Evet, her gece yatmadan önce. Birlikte özel zamanımızdı. Kulağa hoş geliyor. Birlikte okumak çok güçlü bağlar yaratır. Gerçekten yapıyor. Sanırım hikayelere olan sevgiyi geliştirmemi sağladı. Peki ya şimdi? Hala sık okuyor musun? Yapıyorum. Romanlardan ve kurgusal olmayanlardan hoşlanırım. Her ikisi de farklı içgörüler sunuyor. Bu harika. Ben de kurgusal olmayan okumayı seviyorum. Hikayeler aracılığıyla öğrenmek gibi. Kesinlikle. Geçenlerde çok ilham verici bir biyografi okudum. Kimle ilgiliydi? Marie Curie ile ilgiliydi. Kararlılığı gerçekten dikkat çekiciydi. İnanılmaz bir bilim adamıydı. Hikayesi hakkında size en çok ilham veren şey. Bilgiye olan tutkusu ve zorluklara rağmen azmi. Bu güçlü bir mesaj. İlerlemeye devam etmemizi teşvik ediyor. Kesinlikle. Herkesin okuduğu hikayelerden ilham alabileceğine inanıyorum. Katılıyorum. Sıradaki okuma listenizde neler var? Bir fantezi dizisine dalmayı düşünüyorum. Biraz kaçışa ihtiyacım var. Ders 2. Farklılıkları kucaklamak. Hey Anna, burada sahip olduğumuz çeşitli topluluk için minnettarım. Merhaba John. Tamamen katılıyorum. Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa değer verdiğimizi gösteriyor. Kesinlikle. Her insan benzersiz bakış açıları ve deneyimler getirir. Bu, konuşmaları daha zenginleştirici hale getirir. Son zamanlarda ilginç biriyle tanıştın mı? Evet, Brezilya'dan kültürünü ve geleneklerini paylaşan bir kadınla tanıştım. Kulağa büyüleyici geliyor. Sana kültürü hakkında ne söyledi? Karnavaldan ve kutlamaların ne kadar canlı olduğundan bahsetti. Karnavalı duymuştum. Kostümler ve müzik harika olmalı. Gerçekten öyleler. Bana bazı geleneksel dans hareketleri bile gösterdi. Ne kadar eğlenceli. Dans etmek neşeyi ifade etmenin çok güzel bir yoludur. Kesinlikle. Aynı zamanda insanlar arasındaki engelleri yıkmaya yardımcı olur. Çok doğru. Sanat ve müziğin hepimizi nasıl birbirine bağladığını seviyorum. Bağlantıdan bahsetmişken, herhangi bir topluluk etkinliğine katıldın mı? Evet, geçen hafta sonu uluslararası bir potluçka katıldım.
Kulağa lezzetli geliyor. İnsanlar hangi yemekleri getirdi? Herkes kendi ülkesinden bir şeyler getirdi. Makarna yaptım. Lezzetli. Bahse girerim bir hit oldu. Yeni yemekler denediniz mi? Evet, birisi Hindistan'dan baharatlı bir köri getirdi. İnanılmazdı. Köri seviyorum. Yemeğin kültürel kimliği nasıl yansıttığı şaşırtıcı. Kesinlikle. Nereden geldiğimize dair bir hikaye anlatıyor. Ve beraberliğin tadını çıkarırken farklılıklarımızı kutlamanın harika bir yolu. Ders 3. Kültürel maceralar. Hey Anna, yakında bir kültür gezisi planlamayı düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Nereye gitmek istiyorsun? Japonya'yı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Oradaki kültür çok zengin ve büyüleyici. Evet, Japonya benzersiz bir gelenek ve modernite karışımına sahiptir. Seni en çok ilgilendiren şey. Festivalleri deneyimlemek ve otantik sushi denemek için gerçekten heyecanlıyım. Oh, sushi maceralarınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Tapınakları da ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Tapınakların mimarisi nefes kesici. Onların tarihini öğrenmek istiyorum. Bu çok zenginleştirici olurdu. Her tapınağın kendi hikayesi olduğunu biliyor muydunuz? Evet, genellikle yerel kültür ve inançları yansıttıklarını okudum. Tarihin yerlere ne kadar bağlı olduğu inanılmaz. Başka şehirleri keşfetmeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Güzel bahçeleri ve geleneksel çay törenleri için Kyoto'yu görmek istiyorum. Kulağa hoş geliyor. Çay törenleri çok sakin bir deneyimdir. Birine katılmak için sabırsızlanıyorum. Japon görgü kuralları hakkında da öğrenilecek çok şey var. Evet, Japon kültüründe görgü çok önemlidir. Herhangi bir sınıfa baktınız mı? Sahip oldum. İlginç görünen bazı dil ve yemek kursları buldum. Bu harika bir fikir. Dili öğrenmek deneyiminizi geliştirecektir. Kesinlikle. Her şeyi planlamak ve kendimi kültüre sokmak için sabırsızlanıyorum. Ömür boyu sürecek bir macera gibi geliyor. Paylaşacak çok hikayeniz olacak. Umarım öyle. Yeni kültürleri keşfetmek ufkumuzu genişletir ve hayatımızı zenginleştirir. Ders 4. Sağlıklı yaşamak için teşekkürler. Hey Anna, daha sağlıklı bir yaşam tarzına odaklandığını duydum. Merhaba John. Evet, düzenli egzersiz yapmaya ve daha iyi yemeye başladım. Bunu duymak harika. Bu değişiklikleri yapmanız için size ne ilham verdi? Daha enerjik hissetmek ve genel refahımı iyileştirmek istedim. Bu harika bir motivasyon. Ne tür egzersizler yapıyorsun? Kardiyo ve kuvvet antrenmanı karışımı yapıyorum. Zorlu ama eğlenceli. Bu dengeli bir yaklaşım gibi geliyor. Favori bir antrenmanın var mı?
Bisiklete binmekten gerçekten zevk alıyorum. Canlandırıcı ve açık havayı keşfetmenin harika bir yolu. Bisiklet sürmek harika. Bölgede güzel rotalar keşfettin mi? Evet, nehir kenarında güzel bir yol var. Manzara çarpıcı. Kulağa mükemmel geliyor. Doğa egzersiz deneyimini gerçekten geliştirebilir. Kesinlikle. Ve aklımı da temizlemeye yardımcı oluyor. Siz de fitness ile ilgileniyor musunuz? Aktif kalmaya çalışıyorum. Yürüyüş yapmaktan zevk alıyorum ve bazen parkta koşuya çıkıyorum. Yürüyüş harika. Doğa ile bağlantı kurmanın ve formda kalmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Artı, bir patikanın tepesine ulaşmak ödüllendirici hissettiriyor. Kesinlikle. Bu başarı duygusunu seviyorum. Motive olmak için ne yaparsınız? Küçük hedefler koyuyorum ve ilerlememi takip ediyorum. Odaklanmamı ve ilham almamı sağlıyor. Bu akıllı bir strateji. Diyetime devam etmek için yemek hazırlamaya başladım. Yemek hazırlığı oyunun kurallarını değiştiriyor. Sağlıklı beslenmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Evet, zaman kazandırır ve sağlıksız atıştırmalıklardan kaçınmama yardımcı olur. Daha sağlıklı bir yaşam tarzına olan bağlılığınız için tebrikler. Harika gidiyorsun. Ders 5. Tarihi bir çaba. Hey Anna, 1824'ten 1829'a kadar büyüleyici bir proje hakkında okuyordum. Merhaba John. Proje neyle ilgiliydi? Merritt ve arkadaşları, bir kanal için tonlarca toprak kazmaları için işçi tuttu. Bu büyük bir girişim gibi geliyor. Kanalın amacı neydi? Bölgedeki ulaşım ve ticaret yollarını iyileştirmeyi amaçlıyordu. Bu mantıklı. Kanallar yerel ekonomileri önemli ölçüde artırabilir. Herhangi bir zorlukla karşılaştılar mı? Kesinlikle. Zorlu arazi ve hava sorunları ile karşılaştılar. Kolay değildi. Hayal edebiliyorum. Zorluklara rağmen devam etmeleri için onları motive eden nedir? Uzun vadeli faydalara ve refah potansiyeline inanıyorlardı. Bu ilham verici. Vizyonun insanları engellerin üstesinden gelmeye nasıl yönlendirebileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Kanal nihayet tamamlandığında kararlılıkları karşılığını verdi. Resmen ne zaman açıldı? 1829'da açıldı ve malların taşınma şeklini değiştirdi. Bu etkileyici. Bunun gibi kanallar diğer bölgeleri de etkiledi mi? Evet, birçok alan ticareti ve bağlantıyı geliştirmek için benzer projeleri benimsedi. Bir projenin gelecekteki gelişmeler için nasıl bir trend oluşturabileceği ilginç. Doğru mu? Yeniliğin ve sıkı çalışmanın nasıl kalıcı değişim yaratabileceğini gösterir. Bu kadar etkili hikayeler aracılığıyla tarihi öğrenmeyi seviyorum. Merritt tanındı mı? Yaptı, çabaları kutlandı ve yerel tarihin kilit bir figürü oldu. Ders 6. Hafta sonu hazırlıkları. Hey Anna,
Hafta sonu alışverişini bitirdin mi? Henüz değil. Hala birkaç şey almam gerekiyor. Peki ya sen? Çoğunu yaptım. Ama yine de biraz yiyecek almam gerekiyor. Bu akıllıca. Hafta sonu için genellikle ne alırsın? Film gecesi için taze meyveler, sebzeler ve atıştırmalıklar stoklamayı seviyorum. Kulağa lezzetli geliyor. İzlemeyi planladığınız favori bir filminiz var mı? Evet, herkesin bahsettiği yeni aksiyon filmini izlemek istiyorum. Oh, bunu duydum. Bir kitaba mı yoksa orijinal bir hikayeye mi dayanıyor? Bu orijinal bir hikaye. Film yapımcılarının yeni fikirler üretmesini seviyorum. Ben de. İşleri heyecan verici tutar. Filmleri genellikle yalnız mı yoksa arkadaşlarınızla mı izlersiniz? Arkadaşlarımla izlemeyi tercih ederim. Deneyimi paylaşmak daha eğlenceli. Katılıyorum. Film geceleri için genellikle hangi atıştırmalıkları hazırlarsınız? Patlamış mısır yapmayı ve bazen tatlı bir ikram için kurabiye pişirmeyi seviyorum. Yiyeyim. Ev yapımı kurabiyeler en iyisidir. Ne tür pişirirsin? Çikolata parçacığı benim favorim. Bu bir klasik. Peki ya sen? Yulaf ezmeli kuru üzümlü kurabiye yapmayı seviyorum. Çiğnenebilir ve rahatlatıcıdırlar. Kulağa hoş geliyor. Bir ara bunları yapmayı denemeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Yapması kolaydır ve her zaman hit olurlar. Hafta sonu planlarıma ekleyeceğim. Bu hafta sonu için başka planların var mı? Hava güzelse yürüyüşe çıkabilirim. Dışarıda olmayı seviyorum. Kulağa ferahlatıcı geliyor. Doğa rahatlamak ve yeniden şarj etmek için harika bir yoldur. Ders 7. Kahvaltı seçenekleri. Hey Anna, sabahları hafif bir kahvaltı yapmaya başladım. Merhaba John. Kulağa sağlıklı geliyor. Genelde ne yiyorsun? Dışarı çıkmadan önce genellikle hızlı bir smoothie ve biraz meyve alırım. Bu harika bir fikir. Smoothies çok besleyicidir. Seninkine ne koyuyorsun? Canlandırıcı bir başlangıç için muz, ıspanak ve yoğurdu karıştırıyorum. Yiyeyim. Ben de çilek eklemeyi seviyorum. Antioksidanlarla doludurlar. Kesinlikle. Kahvaltı rutininiz var mı? Gecelik yulaf yapmayı severim. Dolduruyorlar ve hazırlanması kolaydır. Gecelik yulaf kulağa kullanışlı geliyor. Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Yulafı badem sütü, çiğheya tohumu ile karıştırıyorum ve sabahları meyvelerle dolduruyorum. Kulağa lezzetli geliyor. Farklı soslarla deney yapıyor musunuz? Evet, bazen ekstra lezzet için fındık veya biraz bal eklerim. Buna bayılıyorum. Kahvaltının hem sağlıklı hem de lezzetli olması şaşırtıcı. Kesinlikle. Gün için olumlu bir ton belirler. Evde kahvaltı yapar mısın? Çoğu gün, evet, ama yoğun sabahlarda, hareket halindeyken yerim.
Anlıyorum. Hızlı bir kahvaltı, tamamen atlamaktan daha iyidir. Kesinlikle. Kahvaltının tadını çıkarmak için daha fazla zamanınız olduğunda ne yaparsınız? Haşlanmış yumurta ile avokado tostu yapmayı seviyorum. Çok tatmin edici. Kulağa harika geliyor. Bunu bir hafta sonu ikramı için denemeliyim. Kesinlikle yapmalısın. Rahatlatıcı bir güne başlamak için harika bir yol. Yeni kahvaltı fikirlerini denemek için heyecanlıyım. İşleri karıştırmak eğlencelidir. Ders 8. Proje finansmanı. Hey Anna, projemizin finansmanını duydun mu? Merhaba John. Evet. Bunun için 100.000 doları onayladıklarını duydum. Bu harika. Kesinlikle daha önce tartıştığımız oralıkta. Kesinlikle. Bu bütçeyi nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ben de. Sizce önceliklerimiz ne olmalı? Önce araştırma ve geliştirmeye odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Katılıyorum. Ar-Ge'ye yatırım yapmak proje için sağlam bir temel oluşturacaktır. Kesinlikle. Daha sonra pazarlama için de biraz fon ayırmamız gerekiyor. İyi nokta. Pazarlama, hedef kitlemize etkili bir şekilde ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Evet, güçlü bir kampanya oluşturursak, görünürlüğümüzü artıracaktır. Kullanabileceğimiz potansiyel pazarlama stratejileri hakkında düşündünüz mü? Sosyal medya ve topluluk katılımı girişimlerini düşünüyordum. Bunlar harika fikirler. Toplulukla etkileşim kurmak güven oluşturabilir. Evet ve uzun vadede sadık bir müşteri tabanı oluşturmaya yardımcı olur. Müşterilerden bahsetmişken, geliştirme sırasında geri bildirimlerini de dikkate almalıyız. Kesinlikle. Onların girdileri daha iyi kararlar vermemize rehberlik edebilir. Her şey işbirliğiyle ilgili. Planlamamızdaki bir sonraki adım nedir? Bence hedeflerimizi ve zaman çizelgelerimizi özetlemek için bir toplantı ayarlamalıyız. Kulağa mükemmel geliyor. Herkesin aynı sayfada olduğundan emin olalım. Kesinlikle. Net iletişim bizi başarıya götürecektir. Bu projenin başlamasını dört gözle bekliyorum. Ders 9. Tiyatro başlangıçları. Hey Anna, Stratford, Ontario'da tiyatro tarihi hakkında okuyordum. Merhaba John. Kulağa ilginç geliyor. Ne öğrendin? Yakın zamana kadar orada Shakespeare tiyatrosuna hala bir girişim olmadığını öğrendim. Gerçekten mi? Böyle ünlü bir oyun yazarının erken performanslara ilham vereceğini düşünürdüm. Öyle düşünürsün. Stratford artık sanat sahnesiyle oldukça tanınıyor ama gelişmesi zaman aldı. Bu şaşırtıcı. Yıllar içinde neler değişti sizce? Stratford Festivali'nin 1953'te kurulmasının önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Evet, o festivali duymuştum. Çok fazla yetenek ve izleyici çekmiş olmalı. Kesinlikle.
Stratford'u her yerden tiyatro severler için bir merkeze dönüştürdü. Bu harika. Genellikle ne tür oyunlar sergilerler? Shakespeare oyunlarına odaklanıyorlar. Ancak aynı zamanda modern eserler ve müzikaller de içeriyorlar. Kulağa harika bir karışım gibi geliyor. En sevdiğiniz Shakespeare oyunu var mı? Romeo ve Juliet, iyi gerçekten çok seviyorum. Aşk ve kader temaları zamansızdır. Bu bir klasik. Dili ve karakterlerin derinliğini seviyorum. Evet, Shakespeare'in yazılarının bugün hala yankı uyandırması şaşırtıcı. Hiç oyunlarından birinin canlı performansını izlediniz mi? Sahip oldum. Festivalde Yaz Gecesi Rüyası, izledim. Büyülüydü. Sadece hayal edebiliyorum. Atmosfer inanılmaz olmalı. Gerçekten öyleydi. Oyuncular karakterleri büyüleyici bir şekilde hayata geçirdiler. Bunu bir gün deneyimlemeyi çok isterim. Canlı tiyatro eşsiz bir enerjiye sahiptir. Kesinlikle gitmelisin. Hikaye anlatma sanatını takdir etmenin harika bir yolu. Ders 10. Yaratıcı pazarlama. Hey Anna, keşfedebileceğimiz başka pazarlama öneriniz var mı? Merhaba John. Diğer yerel işletmelerle ortaklıklar kurabileceğimizi düşünüyordum. Bu harika bir fikir. İşbirliği yapmak görünürlüğümüzü ve erişimimizi artırabilir. Kesinlikle. Örneğin, ortak markalı promosyonlar için bir kafe ile ortak olabiliriz. Buna bayılıyorum. Her iki hizmeti de kullanan müşteriler için özel bir indirim daha fazla insanı çekebilir. Evet, birlikte etkinliklere bile ev sahipliği yapabiliriz. Kitap okuma veya sanat gösterisi gibi. Kulağa eğlenceli geliyor. Müşterilerimiz için benzersiz bir deneyim yaratacaktır. Kesinlikle. Artı, birbirimizin müşteri tabanına erişmemizi sağlar. Yaklaşabileceğimiz belirli işletmeler hakkında düşündünüz mü? Yerel kitapçı ve yakındaki bazı sanat galerilerini düşünüyordum. Bunlar mükemmel olurdu. Kitleleri hedef pazarımızla iyi uyum sağlar. Kesinlikle. Çevrimiçi varlığımızı artırmak için sosyal medya işbirliklerini de düşünebiliriz. Harika nokta. Ortak çekilişler veya yarışmalar takipçilerimizin ilgisini çekebilir. Evet, heyecan yaratmanın ve yeni müşteriler çekmenin eğlenceli bir yolu. Peki ya influencer ortaklıkları? Kelimeyi hızlı bir şekilde yaymaya yardımcı olabilirler. Bu harika bir fikir. Yerel etkileyicilerle işbirliği yapmak güvenilirliğimizi artırabilir. Kesinlikle. Önerileri artan güven ve ilgiye yol açabilir. Marka değerlerimize uyan herhangi bir yerel influencer gördünüz mü? Sahip oldum. Yerel işletmeleri desteklemeye odaklanan bir yaşam tarzı blogcusu var. Mükemmel. Ona ulaşmalı ve bir işbirliği önermeliyiz. Bu hafta bir e-posta hazırlayacağım.
Bu ortaklıkların nereye götürebileceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 11. Başarıyı düzenlemek. Hey Anna, yaklaşan etkinliğimiz için düzenleme tekniklerini araştırıyorum. Merhaba John. Kulağa harika geliyor. Aklınızda herhangi bir fikir var mı? Daha iyi etkileşim için dairesel bir oturma düzeni kullanmayı düşünüyordum. Bu akıllıca bir seçim. Katılımı teşvik eder ve iletişimi kolaylaştırır. Kesinlikle. Sunum için herhangi bir özel düzenleme tekniğini düşünmeli miyim? Evet, U şeklindeki bir kurulum da işe yarayabilir. Özellikle tartışmalar için. İyi nokta. Herkesin birbirini ve konuşmacı aynı anda görmesini sağlar. Doğru. Ayrıca hareket için biraz yer bırakmanızı öneririm. Çevreyi açık hissettiriyor. Harika fikir. İnsanların hareket etmesi için yer olması daha rahat bir atmosfer yaratabilir. Ayrıca, aydınlatmayı düşünün. Etkinliğin havasını ayarlayabilir. Kesinlikle. Doğru aydınlatma, insanların nasıl hissettiği konusunda büyük bir fark yaratabilir. Ve süslemeleri unutma. Temayı ve genel havayı geliştirebilirler. Evet, etkinlik temamızla uyumlu afişler ve merkez parçaları kullanabiliriz. Buna bayılıyorum. Kişisel bir dokunuş katar ve alanı daha davetkar hale getirir. Görsel işitsel düzenlemelere ne dersiniz? Bunu da planlamalı mıyım? Kesinlikle. Herkesin sunumları net bir şekilde görebilmesini ve duyabilmesini sağlayın. Ekipmanı kontrol edeceğim ve etkinlikten önce düzgün kurulduğundan emin olacağım. Bu iyi bir fikir. Bir ses kontrolü, herhangi bir teknik sorundan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi düzenlemeler konusunda kendimi daha güveniyorum. Girişiniz için teşekkürler. Ders 12. Adil rekabet. Hey Anna, yakın zamanda bir okul yarışını okuyordum ve takım çok kötü performans gösterdi ve son oldu. Merhaba John. Bu talihsiz. Yarış sırasında neler oldu? Görünüşe göre bazı üyeler kendilerini iyi hissetmiyorlardı. Bu da performanslarını etkiledi. Bu çok zor. Oh, o sadece korkunç bir koşucu demek adil olmaz. Kesinlikle. Koşulları ve yarıştaki çabalarını göz önünde bulundurmalısınız. Doğru. Herkesin izin günleri vardır ve bu onların yeteneklerini genel olarak tanımlamaz. Katılıyorum. Sonuç ne olursa olsun birbirlerini desteklemek önemlidir. Kesinlikle. Teşvik, bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya motive edebilir. Daha fazla eğitime veya takım ruhu oluşturmaya odaklanmaları gerektiğini düşünüyor musunuz? Her ikisinin de dengesi ideal olurdu. Eğitim önemlidir. Ancak ekip çalışması morali artırır. Bu doğru. Takım oluşturma faaliyetleri bağlarını ve güvenlerini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Evet, eğlenceli aktiviteler pratik yapmayı daha keyifli ve daha az stresli hale getirebilir. Etkili ekip oluşturma egzersizleri gördünüz mü?
Sahip oldum. Bayrak yarışları veya güven düşüşleri gibi oyunlar, ekip çalışmasını geliştirmek için harika olabilir. Bunlar kulağa eğlenceli geliyor. Güven ve iletişim becerilerini geliştirmenin iyi bir yoludur. Kesinlikle. Artı, yarışmalar sırasında birbirlerine güvenmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Umarım yakında yarışmak için bir şans daha yakalarlar. Gerçek potansiyellerini gösterebilirler. Ben de. Her şey azim ve geçmiş deneyimlerden öğrenmek ile ilgili. Kesinlikle. Her yarış, hem bireysel hem de takım olarak büyümek için bir fırsattır. Ders 13. İyileştirme yenilikleri. Hey Anna, Doktor Şun ve savaştan sonraki katkıları hakkında okuyordum. Merhaba John. Bu kadar önemli olan ne yaptı? Tıbbi prosedürlerdeki komplikasyonları ve başarısızlıkları azaltmaya odaklanan kendi kliniği açtı. Bu etkileyici. Daha düşük komplikasyon oranına ulaşmayı nasıl başardı? Yenilikçi teknikler tanıttı ve prosedürlerden önce hasta eğitimini vurguladı. Bu mantıklı. Hastalar tedavilerini anladıklarında, işbirliği yapma olasılıkları daha yüksektir. Kesinlikle. Ayrıca iyileşmeyi izlemek için kapsamlı bir takip süreci uyguladı. Bu harika bir strateji. Herhangi bir sorunu erken yakalamaya yardımcı olmuş olmalı. Evet, yaklaşımı sadece hasta sonuçlarını iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda topluma güven de inşa etti. Sağlık hizmetlerinde güven çok önemlidir. Diğer profesyonellerle işbirliği yaptı mı? Kesinlikle. Kapsamlı bir bakım planı oluşturmak için hemşireler ve uzmanlarla çalıştı. Kulağa çok yönlü bir yaklaşım gibi geliyor. Takım çalışması hasta bakımını gerçekten geliştirebilir. Kesinlikle. Yöntemlerinin tıp alanında yeni standartlar belirlemesi büyüleyici. Teknikleri başka bir yerde benimsenmiş mi? Evet, birçok klinik onun modelini takip etti ve bu da daha iyi genel sağlık uygulamalarına yol açtı. Bunu duymak harika. Onun gibi yeniliklerin toplum üzerinde kalıcı bir etkisi olabilir. Kesinlikle. Bir kişinin değişime nasıl ilham verebileceğini ve yaşamları nasıl iyileştirebileceğini gösterir. Bunun gibi hikayeleri seviyorum. Bize özveri ve şefkatin önemini hatırlatıyorlar. Kesinlikle. Hepimizin olumlu değişime nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünmek ilham verici. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olun, beğenin ve videolarımızı ve kanallarımızı paylaşın.